Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uzun süre kullandığım ve şu anki fiyat aralığında çıktığı dönemde de gerçekten fiyat performans olarak en iyi telefonlardan olan 11T alınabilir bir cihaz mı? 2023 yılında bizlere neler sunuyor? Galaxy A73'e göre yani en büyük rakibine kıyasla alınabilir bir cihaz mı? Hepsine yakından bakacağız. Ayrıca açıklamalarda güncel fiyatlarına ulaşabileceğiniz linkleri de koyacağım. Oradan fiyatları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Öncelikle fiyatlardan başlayalım. Şu anda Xiaomi 11T maalesef ki dolar kurunun yükselmesiyle yurt dışı tarafında 8 GB RAM, 128 GB depolamayla 7000 TL bandında bulunabiliyor. E-mail konusunda da herhangi bir problemi yok. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. Onlara da değineceğiz. Garantili olarak da 12.000 TL bandında güncel bir şekilde alabildiğimizi belirteyim. Bana destek vermek, bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda daha köşeli ve biraz daha geniş bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Ve de Mi 11T'nin arka kapağının kavisli bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Mi 11T'nin ön kısmına baktığımızda yine delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Ekranın üst ve yan çerçeveleri daha da inceltilmiş durumda ve çene kısmındaki boşlukta yan çerçevelerle neredeyse aynı tutulmuş. Bu da telefonu kullanırken daha simetrik bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede ekran kas oranımızda da %85'lik bir değeri görüyoruz. Arka kapağımızda fırçalanmış metal görünümlü bir cam yüzey bulunurken 11T Pro'da olduğu gibi üst segment bir cihaz olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Şimdi 11T'nin ekran kısmına geçtiğimizde burada 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ve ekran akıcılığı noktasında 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 480 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyeti sunan bu ekranda HDR10 Plus desteğine de yer verilmiş. Bunun yanında ekranımızda 10 bit renk derinliğini bize sunabiliyor. Bu özelliklerin bize nasıl bir faydası var derseniz de özellikle telefondan HDR destekli bir video veya dizi film izlediğinizde gerek renk başarımı olsun gerekse görsellerdeki detaylar gerçeğe çok daha yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Yani özellikle telefondan dizi film izlemeyi düşünüyorsanız Mi 11T sunduğu görsel deneyim açısından en başarılı modellerden biri. Şimdi Xiaomi 11T'nin en iddialı olduğu alana yani donanım kısmına geçtiğimizde 6 nanometre üretim mimarisine sahip olan MediaTek'in üst segment işlemcisi Dimensity 1200'ü görüyoruz. Telefonumuzun gündelik kullanımda bize nasıl bir performans verdiğine değinirsek Xiaomi 11T gerek menüde gezinirken gerekse çoklu sekmeleri arda arda açık bıraktığımızda kesinlikle en ufak bir yavaşlama, performans kaybı yaşatmıyor. Uygulama açılışları da oldukça hızlı. Yani telefonu kullanırken kesinlikle bir amiral gemisi cihaz kullandığınızı hissediyorsunuz. Şimdi oyun performansına da bakarsak 11T 90 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. 60 FPS'te en ufak bir FPS drop'u yaşamadan çok akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. 90 FPS'te de çok fazla bir dalgalanma olmuyor ama ara ara 2-3 FPS düşüşler olabiliyor. Yine de oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini söyleyemem. Yani dostlar Xiaomi 11T hem oyun performansında hem de genel kullanımda bizi kesinlikle üzmüyor. Ayrıca uzun süreli oyun oynadığımızda da telefonumuzda aşırı bir şekilde ısınmanın olmadığını söyleyeyim. MediaTek Dimensity serisiyle stabilite ve ısınma problemini çözmüş diyebilirim. Telefonumuzun kameralarına geçtiğimizde ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.75 diyafram açıklığında 7 elementli lense sahip olan ve portre ve HDR destekli oldukça kaliteli bir kamera bizleri karşılıyor. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açı lensine yer verilmiş ve son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksel f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerasıyla çok güzel kareler yakalayabiliyoruz. Fotoğrafların detaylarında da herhangi bir kayıp söz konusu değil ve renkler de olması gerektiği gibi canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı kamerayı açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem ama makro kamera ve ana kamera noktasında çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Düşük ışık performansı da çok iyi değil ancak kötü de diyemem. Yani orta seviyede diyebiliriz. Telefonumuzun video çekim kısmında ise maalesef 4K 60 FPS desteğimiz bulunmuyor. En fazla 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanını bizlere sunuyor. Fakat cihazımızda optik imaj sabitleyici bulunmadığından
ardından sadece EIS desteğiyle birlikte videolar çekebiliyoruz ve 4K 30 kare ve 1080p 30 karede güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya geçersek burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla ise EIS destekli Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Xiaomi 11T'nin batarya ve hızlı şarj özelliklerine geldiğimizde 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt gibi oldukça iddialı bir hızlı şarj desteğine sahip. Bu adaptörle birlikte Mi 11T'yi 15 dakikada %55 oranında doldurabiliyorken 38 dakikada ise tam olarak doldurabiliyoruz. Burada Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu hoparlörler sesleri oldukça pürüzsüz ve net bir şekilde aktarabiliyor. Ses yüksekliği olarak da gayet yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Hem telefonda oyun oynarken hem de müzik veya video izlerken çok keyifli bir ses deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Xiaomi 11T'nin güvenlik seçeneklerine değinirsek güç dışına entegre parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucumuz oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hem menüde hem de uygulamalar arasında geçerken gayet hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani 11T'nin arayüzünü kullanırken herhangi bir donma, çökme problemiyle karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da maalesef cihazımızda herhangi bir dayanıklılığın bulunmadığını belirteyim. Bu yüzden sıvı temasına karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dostlar, Xiaomi 11T'nin üstünden neredeyse 1,5 yıl geçti ve 1,5 yıllık bu süre Android tarafında çok fazla rakip çıktı diyebilirim. Evet, Apple tarafında bu süre çok da uzun olmasa da, yani cihazlar güncelliğini uzun süreler koruyabilse de Android tarafında bildiğiniz gibi neredeyse 1-2 ayda bir yeni modelleri görebiliyoruz. Bu noktada Xiaomi 11T'nin en büyük ve en iddialı rakibi olarak Galaxy A73 karşımıza çıkıyor. Poco X4 GT de 11T'nin rakiplerinden, ancak şu anda genel deneyimiyle en büyük rakibi Galaxy A73 diyebilirim. Bu telefonu öne çıkaran en önemli iki detay var. Kamerası ve performansı. Performans olarak baktığımda hangi oyunu oynarsanız oynayın bizlere gerçekten çok yüksek bir performans veriyor ve bu performansını uzun süreler sabit, stabil bir şekilde koruyabildiğini de belirteyim. Isınma konusunda da ciddi anlamda başarılı bir cihaz. Menüde olsun, uygulamaları kullanırken olsun ve aklınıza gelebilecek her türlü işlemde Xiaomi 11T'nin Dimensity 1200 işlemcisi muazzam bir performansa ve çok iyi bir verimliliğe sahip. Hem performans hem verimlilik birleştiği anda muazzam bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Bu sayede batarya tüketimi de gayet optimize bir şekilde önümüze çıkıyor. Kesinlikle bir günü kayıpsız şekilde bitirdiğini belirteyim. 120 Hz'de kullanırken dahi en az 7-8 saatlik ekran sürelerini rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca 67 Watt'lık hızlı şarjın olması da Galaxy A73 oranla 11T'yi öne geçiren önemli detaylardan. Kamera açısından da optik sabitleyici olmayan piyasadaki en iyi video performansı sunan telefonlardan diyebilirim. Evet, Galaxy A73 video tarafında bir adım öne geçse de 11T'nin de hiç kötü bir video performansının olduğunu söyleyemem. Aynı şekilde fotoğraf kalitesi de gayet başarılı. Ekran kalitesi olarak değerlendirirsem Xiaomi 11T'nin akıcılığı, vermiş olduğu deneyim Galaxy A73'ten önde. Ekran yönünde 11T kazanan. Yazılım deneyimi, arayüz 11T'de de kesinlikle kötü değil. Ama baktığımız zaman hem güncelleme desteğiyle olsun hem de One UI'ın daha kararlı, stabil bir arayüz olması Galaxy A73'ü yazılım konusunda net şekilde öne geçiriyor. Güncelleme desteğinin 5 yıla varmasıyla uzun ömürlü kullanmayı düşünenler için de A73 mantıklı bir tercih olabilir. 11T'de kesinlikle yarı yolda bırakmaz, ancak yazılım tarafında Xiaomi halen Samsung'a göre geride kalıyor. Bunun haricinde eğer ki yurt dışı olarak 11T'yi alacaksanız güncellemeleri yapamayacağınızı da belirteyim. Çünkü güncelleme yaptığınız zaman maalesef ki e-mail siliniyor. Bu noktada da Xiaomi 11T'yi aldığınızda MIUI 14'e, yani şu ana kadar çıkan en kararlı MIUI sürümüne büyük ihtimalle geçemeyeceksiniz. O yüzden garantili almak 11T için kesinlikle daha mantıklı diyebilirim. Özellikle oyun odaklı kullanacaksanız Xiaomi 11T almak daha mantıklı. Açıkçası genel olarak da bir toparlayacak olursam Xiaomi 11T'yi fiyatına oranla düşündüğümde 10 üzerinden 8'i rahatlıkla verebilirim.
hem Xiaomi 11T hem de Galaxy A73 12.000 TL bandındaki güncel fiyatlarını kesinlikle hak ediyor ve bu fiyat bandında alınabilecek en mantıklı iki cihaz diyebilirim. Telefonda daha fazla oyun oynuyorsanız ekran kalitesi sizin için biraz daha önemli ise 11T alınabilir. Ama güncelleme desteği uzun olan genel kullanım için bir telefon arıyorsanız da A73 alınabilir. İki telefondan herhangi birini alırsanız uzun ömürlü kullanımda size hiçbir problem yaşatacağını düşünmüyorum. Söylediğim gibi yurt dışı alacaksanız güncelleme konusuna dikkat edin. Onun haricinde iki cihazı da ben gayet beğendiğimi belirteyim. Fiyatları artmadan eğer ki şu aralar bir telefon alacaksanız mutlaka almaya çalışın derim. Ayrıca açıklamalarda güncel fiyatlarına ulaşabileceğiniz linkleri de koyacağım. Oradan fiyatları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Peki sizce Xiaomi 11T mi yoksa Galaxy A73 mü? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu serinin devamı da tamamıyla size bağlı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.